Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı tığ işi kar tanesi motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kar tanesi motif desenlerinin ön yüzden görünümü bu şekilde. Arka yüzden görünümü bu şekilde. Yapacağımız kar tanesi deseninin çapı yaklaşık 10 santimetre ve kullanacağım iplerin markası Alize Diva ip kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde bunun beyaz rengi. Tığ numarası olarak ise 2.20 milimetre ile deseni öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız haydi desenin yapılışına başlayalım. Desenin yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 8 zincir yaparak başlayalım. Birinci zincirin içerisine kaydırma yaparak küçük bir halka oluşturalım. Bir zincir, halkanın içerisine 3 tane sık iğne yapalım. Üç zincir, halkanın içerisine yan yana 3 sık iğne yapalım. Üç zincir, halkanın içerisine yan yana 3 sık iğne. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar toplam 6 tane küçük zincir boşluğu oluşturacağız ve her zincir boşluğu arasında da 3 tane sık iğne yapacağız. Şu an yan yana 5 tane zincir boşluğunu oluşturduk ve 3 sık iğne yaptıktan sonra 3 zincir yapalım. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Şimdi zincir boşluğuna gelene kadar yan yana kaydırma yapalım. 2 zincir boşluğuna tekrar kaydırma. 4 zincir. Tığın başını 2 kez dolayalım ve boşluğun içerisine önce 2 tane üçlü trabzan yapalım. Ve tığda bekleyen 3 ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. 5 zincir. Aynı boşluğun içerisine önce 4 tane üçlü trabzan. Tığda bekleyen 4 ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. Ve diğer tüm zincir boşluklarını burada oluşturmuş olduğumuz V dikişi desenlerini yapacağız. Her desen arasındaki geçişte de yine 5 zincir yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 5 zincir yapalım. İlk desenin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Zincir boşluğuna geçiş yaparak tekrar kaydırma. 4 zincir, aynı boşluğun içerisine yan yana 3 tane ikili trabzan yapalım. Beş zincir, aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan. İki V dikişi ortasındaki zincir boşluğuna 4 trabzan yapalım. Sonraki V dikişi ortasına 4 trabzan, 5 zincir, 4 trabzan yaparak ikinci köşeyi oluşturalım. İki V dikişi ortasındaki boşluğa 4 trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir. Şimdi yan yana 3 tane sık iğne yapalım. Beş zincir boşluğuna kaydırma. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine kaydırma. 4 zincir, aynı boşluğun içerisine dörtlü trabzan yapalım. 4 zincir, aynı boşluğun içerisine kaydırma. 3 zincir, aynı boşluğa ikili trabzan. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine kaydırma yaparak birinci köşede bulunan desenin tepesini bu şekilde oluşturmuş olduk ve burada yapmış olduğumuz işlemleri tüm köşelerdeki 5 zincir boşluklarında tekrar edeceğiz. Şimdi trabzan gruplarına geldiğimiz zaman ikinci trabzanın tepesinden başlayarak yan yana 3 tane sık iğne yapalım. 5 zincir, pardon 8 zincir, üçüncü zincirin içerisine kaydırma yaparak küçük bir desen oluşturalım. 3 zincir ve 1 2 3 4 boşluk atlayalım. 5. trabzanın tepesinden başlayarak yan yana 3 tane sık iğne yapalım. Beş zincir boşluğuna kaydırma yapalım ve burada yapmış olduğumuz desenin aynısını tekrar edelim.
Ve buradaki 2 5 zincir boşluğunun ortasında yapmış olduğumuz buradaki işlemi de tüm kenarlarda tekrar edeceğiz. İkinci trabzanın tepesinden başlayarak yan yana 3 sık iğne, 8 zincir, üçüncü zincirin içerisine kaydırma yapalım. 3 zincir, 1 2 3 4 trabzan atlayalım. Yan yana 3 tane sık iğne yapalım. Zincir boşluğuna geçerek kaydırma yapalım ve aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ütünün buhar yardımıyla kar tanesi desenini daha muntazam bir hale getirdim ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman en son 3 adet zincir yapmıştım. Burada yapmış olduğumuz ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ilmeklerin arkasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Böylelikle kar tanesi desenin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.